Ayaklarınızın altında şu anda 50.000 litre benzin var. Tek bir kıvılcım. Benzinin tutuşması için gereken şey bu. Yine de istasyonlar neredeyse hiç patlamıyor. Peki ama neden? Cevap, göremediğiniz bir savaşta gizli. Birlikte izleyelim. Karşınızda şehrin en büyük istasyonlarından biri. Tam 10 pompa birden çalışıyor. Altında ise kimsenin görmediği bir dünya var. Lüks arabalar süzülüyor, depolar doluyor, hayat akıp gidiyor. Peki bu sakin görüntünün altında gerçekten nasıl bir yer burası? Burası şehrin en yanıcı sıvısının saklandığı yer. Hem de tonlarcasının. Şu cilalı zemin aslında dev bir deponun kapağı. Zeminin altında dev çelik tanklar yatıyor. Her biri 20 ila 50 bin litre alıyor. İçlerinde benzin sessizce bekliyor. Ve biz her gün onların üstünde yürüyoruz. Üstlerine park ediyoruz. Aramızda sadece birkaç metre toprak ve beton var. Bir sigara, minicik bir statik şok, havada süzülen görünmez buhar, felaket için fazlasıyla yeterli görünüyor, öyle değil mi? Değil, çünkü benzin çoğumuzun sandığı gibi yanmıyor. Gerçek çok daha şaşırtıcı ve her şey görünmez bir katmanda gizli. O zaman gelin, işin sırrını en başından çözelim. Karşınızda bir kap dolusu saf benzin. Kimyanın kalbine birlikte iniyoruz. İşte ilk büyük sürpriz. Sıvı benzin yanmaz. Bakın, alev sıvıya dokunmuyor bile. Peki öyleyse yanan ne? Yanan şey benzinin kendisi değil, onun görünmez buharı. Alev, sıvının hemen üstündeki o incecik buhar katmanında dans ediyor. Benzin durmadan buharlaşır ve bu buhar havadan 3-4 kat daha ağırdır. Görünmez bir sıvı gibi zemine çöker. Zemine yayılan buhar havayla karışır, ateşi besleyen tek şey işte buharla havanın bu karışımıdır. Başka hiçbir şey değil. Benzinin alev noktası -43 derece. En soğuk kış gecesinde bile tutuşmaya hazır buhar üretmeye devam eder. Kendi kendine tutuşması içinse yaklaşık 250 derece sıcaklık gerekir. Ama minicik bir kıvılcım bu hesabı tamamen değiştirir. Peki madem bu kadar kolay tutuşuyor, buharla dolu bu koca istasyon neden alev almıyor? İşte videonun kilit sorusu. Çünkü buharın yanabilmesi için bir şart daha var. Hem de kılı kırk yaran, matematik kadar kesin bir şart. Benzin buharı her koşulda yanmaz. Yalnızca havayla belirli bir oranda karışırsa tutuşur. Şimdi şu cam tüplere dikkatli bakın. Buharın havadaki oranı %1,4'ün altındaysa karışım çok fakirdir. Yakıt yetmez. Kıvılcım çakar, hiçbir şey olmaz. Oran %7,6'yı aşarsa bu kez karışım çok zengindir. Şimdi de oksijen yetmez ve yine yanmaz. Ateş, yalnızca bu ikisinin arasındaki pencerede yaşayabilir. Mühendisler buna patlama aralığı diyor. Bütün oyun işte bu aralıkta dönüyor. Şimdi sıkı durun, dolu bir yakıt tankının içi bu aralığın çok üstündedir. Orası ağzına kadar buharla doludur. İçerideki buhar o kadar yoğundur ki oksijene neredeyse hiç yer kalmaz. Mühendisler buna yanamayacak kadar zengin karışım diyor. Yani tankın içine düşen kıvılcım, ateş almak şöyle dursun, çoğu zaman kendi kendine sönüp gider. İnanılmaz değil mi? İnanması güç biliyorum ama Amerikan Federal Ateşli Silahlar Bürosu bunu laboratuvarda binlerce kez denedi. Hem de yıllar boyunca. Yanan sigaraları benzinin üstüne bıraktılar. Sigaranın üstüne benzin püskürttüler, közü vakumla harlattılar. Tam 4500 deneme. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Binlerce denemenin sonunda tek bir tutuşma bile yok. Sıfır. Koskocaman bir sıfır. Çünkü sigara közü ince küllü bir kabukla örtülüdür. Bu kabuk ısıyı hapseder. Buharı tutuşturacak sıcak temas asla kurulamaz. Yine de sakın kimse şansını denemesin. Çünkü açık alev bambaşka bir hikayedir. Buhar katmanını bulduğu anda yakalar. Şimdi bu hikayenin asıl kahramanına inelim. Ayaklarımızın altına. Cilalı betonun metrelerce dibinde uyuyan o dev çelik tanklara. Tanklar bilerek toprağa gömülür çünkü toprak dev bir yalıtkan gibidir. Sıcaklığı yaz-kış neredeyse sabit tutar. Serin tank daha az buharlaşma demek. Daha az buharda daha az risk demek. Bu kadar basit ve dahice. Üstelik tankın içi neredeyse her zaman o çok zengin bölgededir. Oksijensiz, yanamayacak kadar yoğun bir buhar denizi burası. Peki içeride biriken fazla basınç ne olacak? Onun içinde istasyonun kenarında gökyüzüne uzanan havalandırma boruları var. Borunun tepesindeki yaylı ventil basıncı milimetrik açılıp kapanarak dengeler. Buhar ne içeride sıkışır ne de kontrolsüzce dışarı kaçar.
Peki ya dışarıdan bir alev boruya girmeye kalkarsa? İşte orada şu petek görünümlü parça devreye girer. Alev tutucu. İnce metal petekler alevin ısısını anında emip dağıtır. Alev o dar kanalların içinde tek adım bile ilerlemeden ölür. Gördünüz mü? Yerin altı göründüğünden çok daha güvenli. Peki ya yerin üstü? İşte işler asıl orada kızışıyor. Yer üstündeki en sinsi düşman açık alev değil, statik elektrik. Yani hepimizin üzerinde taşıdığı görünmez ve sessiz kıvılcım. Koltuktan her kalkışınızda sentetik kıyafetiniz koltuğa sürtünür ve vücudunuz fark etmeden on binlerce volta kadar yüklenebilir. Kapı koluna dokununca hissettiğiniz o küçük çarpma var ya, işte o, vücudunuzdaki yükün parmağınızdan boşalması. Minicik bir yıldırım. Bu yüzden yakıt alırken araca geri binmek risklidir. Koltuk sizi yeniden yükler, hem de sandığınızdan çok daha hızlı. Amerika'da tam 176 yakıt yangını statik elektriğe bağlandı. Ve vakaların çoğunda senaryo, ürkütücü biçimde birbirinin aynıydı. Sürücü, dolum sırasında araca bindi, koltukta sürtünüp yüklendi, sonra indi ve elini hiçbir yere dokunmadan doğrudan tabancaya uzattı. Parmağıyla metal arasında minicik kıvılcım çaktı ve depo ağzındaki buharı tutuşturmaya yetti. Her şey saniyeler içinde olup bitti. Üstelik tek kaynak siz değilsiniz. Benzin hortumun içinde akarken bile sürtünür. Evet, sıvının kendisi de statik üretir. Peki mühendisler bu düşmana ne yaptı? Elektriği daha doğduğu anda toprağa gömdüler. Hem de kelimenin tam anlamıyla. İstasyondaki her metal parça, bakır şeritlerle aynı topraklama hattına bağlıdır. Pompa gövdesi, borular, hortum, tabanca, istisnasız hepsi. Böylece statik yük artık hiçbir yerde birikemez. Tehlikeli bir kıvılcıma dönüşemeden doğduğu anda sessizce toprağa akıp gider. Tanker şoförü de aynı kurala uyar. Benzini boşaltmaya başlamadan önce kalın topraklama kablosunu istasyonun toprak noktasına sıkıca bağlar. Çünkü akan yakıt tanker gövdesini de yükler. Kural nettir. O kablo bağlanmadan tankerden tek bir damla benzin akmaz. Sırada işin belki de en zekice kısmı var. Buharı yakalamak ve onu bir daha asla serbest bırakmamak. Tanker benzini tanka boşaltırken giren her litre sıvı içerideki buharı dışarı iter. Peki o buhar bulutu nereye gider? Havaya değil, ikinci bir hortumla tankerin yeni boşalan karnına geri döner. Sıvı iner, buhar çıkar. Kusursuz bir takas. Buna buhar geri kazanım sistemi denir. Buhar, kapalı bir devrede hapistir. Atmosfere tek bir nefes bile kaçamaz. Aynı fikir pompada da var. Tabancanın ucundaki kılıf, depodan taşan buharı daha havaya karışamadan emer ve geri gönderir. İstasyonda burnunuza eskisinden daha az benzin kokusu geliyorsa, sebebi işte bu sessiz sistemler. Koku yoksa buhar da yok. Ve unutmayın, buhar yoksa ateşin tutunacağı hiçbir şey yok demektir. Bu görünmez savaşın yarısı işte burada kazanılır. Peki pompa deponuzun dolduğunu nereden biliyor? Hiç merak ettiniz mi? Sırrı tabancanın ucundaki küçük bir delikte saklı. O minicik delik bir hava kanalına açılır. Depoda yükselen benzin bu kanalın ağzını kapatınca içerideki basınç aniden düşer. O basınç farkı bir diyaframı çeker, diyafram da ana valfi kapatır. İçinde tek bir elektronik parça bile yok. Sonuç, taşma yok, yerde benzin birikintisi yok, havada buhar bulutu yok. Yani tehlikenin başlayabileceği tek bir nokta yok. Peki ya sürücü tabancayı depodan çıkarmayı unutup gaza basarsa? Bu dalgınlık her yıl dünyanın dört yanında yaşanıyor. Hortum yaklaşık 110 kiloluk çekişte özel kopma noktasından ikiye ayrılır. İki uçtaki valfler ise aynı anda kapanır. Ya bir araç pompayı devirirse, pompanın tabanındaki yaylı makas valfi yakıt hattını o saniye mühürler. Tek damla sızmaz. Ve her istasyonda duvarda o büyük kırmızı buton vardır. Tek bir dokunuş 10 pompayı aynı anda susturur. Fark ettiniz mi? Hiçbir şey şansa bırakılmamış. Her felaket senaryosunun yıllar önce yazılmış mekanik bir cevabı var. Şimdi videonun en başındaki o soruya geri dönelim. Bunca yakıtın üstünde dururken benzin istasyonları neden patlamıyor? Çünkü patlamanın 3 şartı var. Yakıt buharı, doğru oranda oksijen ve kıvılcım. Üçü aynı anda aynı yerde buluşmalı. Ve istasyondaki her sistem işte bu buluşmayı engellemek için kurulmuş. Ventiller, valfler, kablolar. Hepsinin tek amacı bu. Buhar kapalı devrede hapsediliyor. Kıvılcım daha doğmadan toprağa gömülüyor.
Karışım yanamayacağı zengin bölgede tutuluyor. Kapılar tek tek kilitleniyor. Yani benzin istasyonu tehlikeli bir yer değil. Tehlikeyi çok iyi tanıyan ve ona asla fırsat vermeyen bir yer. Bir dahaki dolumda etrafınıza şöyle bir bakın. Sessiz çalışan o görünmez mühendislik ordusunun sizi koruduğunu göreceksiniz. Peki siz yakıt alırken araca geri biniyor musunuz? Yoksa hep dışarıda mı bekliyorsunuz? Cevabınızı yorumlara yazın. Merakla okuyacağım.